Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sürpriz bir video çekmeye karar verdim. Eğlenceli bir video geliyor. Size şöyle söyleyeyim. Yorumlarda sürekli bahsediyordunuz zaten. S400 yap, S400 ne zaman gelecek? S400 ile ilgili yorumları şimdi göstereceğim size. Daha sonra bomba tarif geliyor. Berk Yağız yazmış, 2023'te Bor ile kolay S400 benzini yapar mısın demiş. Ya bu yorumları okurken gerçekten çok eğleniyorum, çok keyif alıyorum. YGT KRC abi evde S400 nasıl yapılır, videosu ne zaman gelecek diye yazmış. 347 tane beğeni almış. Aşağıda 13 tane de yorum var. Berat Akın yazmış, abi evde S400 nasıl yapılır çeker misin? 2.6 bin izlenme olmuş. Ya gerçekten çok şaşırtıcı. Bu yorumların hepsi çok fazla tutuyor nedense. Sadece Reis yazmış, ben abi evde nasıl S400 yapılır? Abimiz listeye ekliyorum yazmış. Listeye ekledim ve şimdi video geliyor. Diyarbakır'da Petek Pastanesi'ne geldim. Şimdi içeri giriyoruz ve S400 yapacağız. Diyarbakır'da Petek Pastanesi'nin atölyesine geldik. Yanımda Bahar abla var. Bahar ablayla bir süredir tanışıyoruz. Kendisi pasta konusunda gerçekten uzman. Çok istenilen S400'ü yapacağız. Sürpriz S400'de Bahar abla bana yardım edecek. Yardımını istedim. O da beni sağ olsun kırmadı. Şimdi yapılışına geçiyoruz. İnternetten araştırdım. Yapacağımız S400 bu. Bunu yapmaya çalışacağız. Bahar ablayla yaş pastayı yaptık. Yaş pastamız hazır. Üzerine S400'ü yapacağız zaten. Şu an ben benekleri yapıyorum. Dış kaplamayı da Bahar abla yapıyor. Zor bir işlem mi? Biraz sert olmuş. Bu kullandığımız ne oluyor Bahar abla, istiyorsan sen açıkla. Şeker hamuru bu. Şeker hamuru. Pasta kaplamalarda, figürlerde kullanılan bir yöntem. Yeniyor mu bu normalde? Evet, yeniyor. Yani Hiçbir zararı yok. Yok, hiçbir zararı yok. Yenilir. Pastalarda sürekli kullanılıyor zaten. Aynen öyle. Tamam, o zaman biz açmaya devam edelim. Bunu incecik yapacağız. İyice inceltip bu şekilde kaplamayı pastanın üzerine ekledik. Kenarları bıçakla kesiyoruz. Bu da pastanın kenarlarına eklenecek. Şu an Bahar ablanın yaptığı şu şekilde. Çok daha güzel gözükecek, daha görkemli gözükecek. Şöyle motifler veriyoruz. Şöyle bir aparatımız var. Bu aparatla üzerine askeri üniforma şekli vereceğiz. Böyle aparatı tutuyorum, şu şekilde bastırıyorum ve buraya geliyor. Şuradan şöyle vuruyorum. Şunu alıp şu şekilde kenarlarından çekeceğim. Askeri üniformanın şeklini vermeye çalışacağız. Bunu kenara alıyorum. Evet, yapıştırıp ederiz burada. Ve şu şekilde yapıştırılıyor. Şöyle. Her renkten şu şekilde tutuyoruz. İki taraftan çekiştiriyoruz. Simetrik olmasına gerek yok. Şu şekilde yapıştırıyoruz. Bahar ablayla yaptık. Eline sağlık. Çok güzel gözüküyor. Sence nasıl oldu? Bence de gayet güzel. 10 numara. Şöyle gösterelim istiyorsan. Makasla şöyle bir karton kestik. Önce bunu şeker hamuruyla kaplayacağız. Hamurun karton tutması için. Bu koyduğumuz ne? Bu jöle. Jöle. Jöleyi koyuyoruz. Ve şu şekilde şeker hamurunun üzerine koyuyoruz. Şeklini alsın diye şu şekilde katlıyoruz. Ve bıçakla şu şekilde kesiyoruz. Son hali bu. Bunu şimdilik kenara alıyoruz. Siyah şeker hamuru var. Başta bunu bir parça açıyoruz. Bu yaptığımız tekerler. Tekerler için şu şekilde şöyle bir aparatımız var. Şu aparatı kullandık. Şeker hamurunun üzerine bastırıp şu şekilde şekil verdik. Önce şu kenarlardaki sivriliği almak için elimizle yumuşatıyoruz böyle. Sonra bir bıçak yardımıyla tekerlekteki şu görüntüyü vermeye çalışıyoruz. Çok güzel oldu. Böyle karşılıklı bastıra bastıra şekil veriyoruz. Evet, şöyle ortaya da şöyle bir aparatla iz bıraktık. İnce işçilik gerekiyor buna, böyle nokta nokta yapıp. Şu şekilde tekerleğimiz. Tekerleğin son hali bu. Eline sağlık. Tekerlekler hazır. Bunları şimdilik kenara alıyorum. Şimdi de füzelerini yapacağız. Şu şekilde şeker hamurunu açıyoruz başta. Üzerlerine iz bırakıyoruz. Çok keyifliymiş bunu yapmak. 4 tane füzemiz hazır. Bunları da kenara alıyorum. Şimdi de S400'ün üst çerçevesini yapacağız. Şöyle elimizde tel var. Şöyle yakın çekim yap istiyorsan. Yapalım istiyorsan Bahar abla. Tamam. Önce belli bir oran ayarlıyoruz kendimize üstüne koymak için. evet, belli bir oran ayarladık. Şöyle kıvırıyoruz biraz. Ben elle deneyeyim bir. Tamam. Şöyle. Tamam. Gayet iyi. Şu diğer kısmından da tutup aşağı doğru. Aynı şekilde şunu da yapacağız. Daha sonra uçları aynı noktada keserek aynı oranda ayarlıyoruz. Şu iki ucu aynı seviyede olması gerekiyor. Eğer fazlalık varsa alacağız bunu. Üst
Bu çerçeveler de hazır. Bunları da kenara alıyorum. Şimdi de S400'ün ön kısmını yapacağız. Bu şekilde yine silindir yaptık. Daha sonra bıçakla şu şekilde düzeltme yapıyoruz. Üzerine bu şekilde ince şeritler olacak şekilde düz bir çizgi çizdik. Alt kısmı şöyle bölmelendiriyoruz. Üzerinden aparatla şöyle noktalar geçiriyoruz. Tüm malzemeleri şu şekilde ayarladık. Görüyorsunuz teller var, füzesi var, tekerleği var. Şu üst kısmı da ayarladık. Şimdi bunların hepsini birleştiriyoruz. Tekerleri şu şekilde tahtayla birleştiriyoruz. Ve şöyle alt tarafını, aracın alt tarafına bu şekilde konumlandırıyoruz. Aracın tekerlekleri oldu. Şimdi üst kısmını dizayn edeceğiz. Bu ön tarafı. Şu arabanın direksiyonuna bakar mısınız ya? Ne kadar güzel oldu. Biraz uğraştırdı ama gerçekten bence çok şık duruyor. Gerçekten ince işçilik istiyor. Tek tek ekliyoruz. Pencereleri de unutmayalım. Penceresiz olmaz. Füze kısmına geldik şimdi. Onları yerleştiriyoruz. Bu iki tanenin üzerine bir iki tane daha gelecek. Evet, S400 hazır, görüyorsunuz. Ne kadar güzel oldu ya. Şimdi dikkatli bir şekilde kaldırıyoruz. Ve pastanın üzerine bu şekilde ekledik. Sonunda beklenen S400 geldi. Görüyorsunuz bomba oldu ya. Çok güzel gözüküyor. Şuna bakar mısınız ya? Ya her şeyiyle birebir benzedi. Bahar ablanın da ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Hem beni davet ettiğin için hem de bu güzel pastada bana yardım ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle bir pastayı sizinle yapmak. Petek Pastanesi ailesi olarak ayrıca bilmiyorum. Teşekkürler. Petek Pastanesi'ne de bu arada çok teşekkür ediyorum. Son kez Bahar abla söylemek istediğim bir şey var mı? Kapatalım artık. Petek Pastanesi ailesi olarak biz teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İmalathaneden geldik. S400'ü yaptık. S400 şurada. Tabii S400 yapmışken şurada tatlılar var. Bu arada merhabalar. Hoş bulduk. Şöyle tatlıları da bir görelim. Gelmişken tatlı da almak isterim açıkçası. Şunlara bakın ya, mis gibi. Midye tatlımız. Şöyle tek tek sayalım istiyorsan. Bu Durmamız. bu Midye tatlımız. midye tatlısı. Şöyle klasik baklavamız. Klasik baklava. Şöbiyet. Şöbiyet kaymaklı oluyor herhalde bu. Çok iyi. Prens tatlımız. Prens tatlısı. Cevizli kadayıfımız. Süper. Bu da Diyarbakır'ın meşhur. Evet. Şöyle cevizli. Asıl Diyarbakır kadayıfı olan cevizlimiz. Süper. Senin favorin hangisi, merak ettim. Diyarbakır cevizli. Diyarbakır cevizli. Şu. Durma. Süper. Yapılan. Tamam, ben o zaman bundan 1 kilo almak istiyorum. Evet. Cihan kardeşimin de favori tatlısından 1 kilo yaptırdım ve şimdi eve geçebilirim. Videoyu sonlandırıyorum. Arkadaşlar bu videoyu çekerken ben çok keyif aldım, çok eğlendim. Eğer siz de beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.